Premier Lig'in reytingi en düşük takımını kurdum ama bu takımla şampiyon olmayı başardım. Hatta forvetim tutmadı. Forvetim tutsaydı namağlup olarak da bu sistemi paylaşabilirdim yenilmezlik sistemi olarak. Eğer sizin oyuncu tercihleriniz daha iyi olursa yenilmezlik taktiği olarak da kullanabilirsiniz. Hepsini tek tek anlatacağım. Maç içinde yapmanız gereken değişiklikler, dikkat etmeniz gereken ince dokunuşlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Talimatlar, diziliş. Hepsini tek tek anlatacağım, göstereceğim. Bunun tutması için, bu sistemde başarılı olmak için sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor. Şu sorularda çok fazla geldiği için hemen hızlıca cevaplayayım. Taktikler her takım için, her lig için aynıdır. Taktiğe göre transfer yapmanız gerekiyor. Bu takımda olurmuş, takımda olur mu demenize gerek yok. Taktik her takım için aynıdır. Taktiğe göre transfer yaparsın, kadro kurarsın. Ondan sonra verimini alırsın sevgili dostlar. Hadi geçelim, bekletmeyeyim. Bu verimli, bu kupaları aldıracak sistemi görelim ama öncesinde alttan abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İngiltere Premier Lig'de neler yaptık? Önce ona bakalım. Sonra da kadroyu vesaire zaten göreceksiniz. Everton'la 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet. En çok gol atan takımın Premier Lig'de, en az gol yiyen ikinci takımım, en yüksek averaja sahibim. 9 puan farkla da şampiyonluğu almayı başardım Everton ile. Şöyle istatistiklere de baktığımız zaman bakın, gol kralı çıkartamadım. Benim golcüm ta aşağılarda. Asist krallığında asist de çıkaramadı. Bakın ikinci sırada, ya üçüncü sırada da ikinci sırayla eşit Barış Alper. Sonra maçın adamında bakın yine benden kimse yok. Buna rağmen sadece işte performanslar iyi benim. Onun dışında görüyorsunuz. Hepsinde bazı transferlerim tutmadığı halde çok güzel işler yaptım. Şimdi beyler şöyle yapalım. Gelin o zaman çok beklemeyelim. Bir de sonuçlara bakıp geçelim. Bizim nerede fikstürümüz? Burada takvim. Bakın en son Brentford'u yenip şampiyonu ilan ettim. Chelsea beraberliği, Aston Villa'ya 4. Newcastle'a 3 attım deplasmanda. Leeds'e 4 atmışım. Yine Karabağ Kupası bu arada yine görüyorsunuz bu kupayı da kazandım. Fulham'ı yenerek kazanmıştım. Bir penaltılar sonucu. FA Cup'ta İsviçre elendim, artık yapacak bir şeyim yoktu. Çok ciddi rotasyon falan yapmak durumunda kaldım ama onun dışında bakın Premier Lig'de yine bütün maçlarımı kazanıyorum. Lig Kupası'nda bir Aston Villa beraberliğim vardı ama önceki maçta zaten yendiğim için eledim. Manchester United'a deplasmanda 4 attım. Chelsea ile bir FA Cup yine beraberliğim var. İlk maçtan ötürü işte tur atladık penaltılarla. Yine Arsenal'le ligde beraberliğim var. Liverpool'u ligde 3-0 yeniyorum. Tottenham'ı 4-0 yeniyorum. Aldığım sonuçlar gayet güzel. Nottingham Forest'ı 4-3 ama ligde de Leeds United'ı 4-3 yeniyorum. Bakın gollü maçlar. Chelsea beraberliği. Brighton galibiyeti. Burada yine Manchester City'yi 1-0 yenmişim kendi evimde. Şöyle göstereyim. Manchester United'da tek yenilgim ligde 3-2 United. Zaten ondan sonra City'yi bakın lig kupasında 3-1 yenip eliyorum. West Ham'ı 6-0 yeniyorum. Norton bu da lig kupası gerçi 4-0. Tottenham'ı 3-2. Ligde Arsenal ve Liverpool'a da üst üste beraberliklerim var. Yani kafa takımlarında sadece Manchester United'a bir kere yenildim ama kadromu gördüğünüzde de helal olsun dersiniz. Niye derseniz şöyle önce sistemi söyleyeyim, ondan sonra açıklayayım. 3-3-3-1. Üçlü savunma oynuyorum. Üçlü orta saha merkez oynuyorum. Üçlü ofansif oynuyorum ve bir tane de forvetle oynuyorum. Sahada böyle bir dizilişle oynadım. Rollere geçmeden bakın arkadaşlar, Premier Lig'de oynuyorum yani. Takımların en kötü ortalamalar, en düşük ilk 11 oynayıp oyuncusu çok fazla reytingi düşük olanlardan bakın 79'lu kaleci, 77'lik orta saha. Bunlar da hep full oynadı bak. 47 maç oynamış. Ondan sonra 77'lik stoper bakın. Bu da sezonu full oynadı. 47 maç. Yine 78'lik orta saha. Bakın sezonu yine full oynadı. Bunun yanı sıra en yüksek oyuncum işte 85'lik Barış Alper Yılmaz. Saibari başta düşüktü, gelişti. Savio yine düşüktü, gelişti ki Savio da herhalde devre arası mı çektim? Aynen 15 maç oynamış. Savio'dan önce başka bir oyuncu vardı, daha da verimliydi. 82 idi, onu satmıştım.
Bakın Mudryk de hep sonradan girdi. 20 gole katkı sağlamış. Ama sonuç olarak rating ortalamam Premier Lig'e göre oldukça düşük. Şimdi bu kadroyla önce rolleri açıklayayım. Hangi rollerde oynuyoruz? Libero kaleci, topla oynayan savunma, stoper, oyun kurucu, çift yönlü, kanat, kanat ve gelişmiş oyun kurucu forvetimde hedef. Şöyle ortadaki topla oynayan savunma, kenarların ikisi de stoper. Orta sahanın ortası oyun kurucu. Orta saha, kenarların ikisi de çift yönlü orta saha. Ortadaki gelişmiş oyun kurucu, kenarların ikisi de kanat ve hedef oyuncu. Ki forvetim de tutmadı yani. O 48 maçta 35 gol, 8 asist. Bende normalde forvetler daha iyi istatistik yapar. Aldandım. Bitiriciliği iyi. Hava kabiliyeti var dedim. Güçlü, çalışkan, hızı var, soğukkanlılığı var. Normal şartlarda tam bir gol makinesi olması gerekirken maalesef beklediğim verimi alamadım kendisinden. Şimdi talimatlara geçmeden maç içinde kenarların sürekli yerini değiştiriyorum. Oyun içinde bunlar önemli. Bazen stoperler ikisi de aynı ayaksa, sağ ayaklıysa yerlerini değiştirebilirsiniz. Ratingleri artar. Ya da örnek veriyorum Barış Alper, Savio. Barış Alper burada 6.6 oynadı. Savio 8.2 oynadı. Daha iyi oynamış 10 üzerinden. Barış Alper'i buraya çek. Savio'yu çıkar. Barış Alper bir bakıyorsun burada 6-2 iken maçın sonucunda 9-0'a falan çıkıyor. Çok iyi maç çıkartıyor. Yerini değiştirdiğiniz zaman bazen etkili oluyor. Oyuncu değişiklikleri bu şekilde önemli. Rollere dikkat edin. Bakın topla oynayan savunma oynuyor. Burada oyuncunun tarzı topla oynayan savunma. Bakın bu stoper oynuyor. Oyuncunun tarzı stoper. Hıza dikkat edin. Benim burada yine kalecim de dahil. Hepsinde hız önemli. Onun dışında orta sahaların yerini mutlaka değiştirin her devre arasında. Ve yine kenardan destek de alabilirsiniz. Bunu hep sonradan oyun aldım. Dewsbury Hall yavaş diye. O yüzden Moyakitis'le oynadım. İlk 11'im ve Moyakitis de 10 gollük katkı sağladı. İyi bir sezon geçirdi. Yine kanatların yerini değiştirin. Bazen buradaki gelişmiş oyun kurucunuz burada oynuyorsa o çılgınlığı yapın. Onu oyun kurucu yapın. Kenardan diğer gelişmiş oyun kurucunuzu oyuna alın. Bu tarz değişikliklerle de yine takımın ritmini değiştirebilirsiniz sevgili dostlar. Hadi geçelim son olarak talimatları da verelim gidelim. Bunu kendi oyuncu grubunuza göre belirliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, genel talimatlarımız genişlik daha dar, mantalite, hücum, tempo, hızlı, taktiğe yatkınlık, normal, çalışkanlık, hızlı, yaratıcılık, cesur. Bunları yaptık daha dar, hücum, hızlı, normal, hızlı, cesur. Hücuma geldiğimiz zaman da pas tarzı karışık, hücum tarzı iki kanattan, forvet oyuncuları kaleyi gördüğünde vur, oyunu geniş alana yaymak. Erken ortalara aç, oyun kurma hızlı, kontra atak evet. Karışık, iki kanattan, kaleyi gördüğünde vur, erken ortalar aç, hızlı evet. Savunmaya geldiğimiz zaman da ofansif oynadığımız için tam sağ pres yapıyoruz. Pres tüm sağ, top kapma tarzı sert, savunma çizgisi yüksek, libero kaleci evet, zaman geçirme normal sevgili dostlar. Tüm sağ sert, yüksek evet normal. Yani ben bu şekilde Premier Lig'de çok rahat bir şekilde şampiyon olabildim. Bence sizler de başarabilirsiniz. Barış Alper 16 gol, 16 asist. Sam Stein 23 gol, 13 asist. Bunlar tuttu. Bunlardan istediğim verimi aldım. Forvetimden istediğim verimi alsaydım belki namalüpte şampiyon olabilirdim. Onu söyleyeyim. Forvet istediğim istatistikleri yapamadı. Açıkça söyleyeyim. Onun dışında her şey güzeldi. Bence siz de bu taktikle, bu sistemle başarılı olabilirsiniz sevgili dostlar. Başarılı olmanız için ne gerekiyorsa verdim. Bundan sonra top sizde. Siz de bir teşekkür için hemen alttan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.